Evet, merhabalar. Bugün dondurma miksi hazırlayacağız. Dondurma miksimizi hazırladıktan sonra da arkadan hazırlanan miksimizi donduracağız. Bunun için 10 litrelik bir çiğ sütle deneme yapacağız. 2 tane 5'er litrelik süt aldık. Günlük çiğ süt. Bu günlük çiğ sütlerimizi Mandıra Sihirbazı Startup paketimizin 15 litrelik modelimizde hazırlayacağız miksimizi. Önce sütü içerisine alacağız, pastörize edeceğiz 90 dereceye kadar. 90 dereceye geldiğinde süt ile saleple şekeri karıştıracağız. Zaten 3 tane bileşenden oluşuyor: süt, salep ve şeker. Miksimiz iyice 90 derecede karıştıktan sonra arkadan soğutmaya geçeceğiz miksimizi. Şebeke suyuyla soğuttuğumuz için yaklaşık 30 derece civarlarına kadar soğutacağız. Hazırlanan miksimizi, olgunlaşan miksimizi buradan alıp dondurma işlemine geçeceğiz. Şimdi sütümüzü içine alıyorum. Evet, 10 litre sütümüzü Mandıra Sihirbazımızın içine aldık. Karıştırıcısını takacağım. Kolay takılabilir. 3 pozisyonunda çalışabilir bir karıştırıcımız var. Karıştırıcımızı açıyorum. Sütümüz karışmaya başladı. Kapaklarımızı kapatıyoruz. Şimdi artık ısıtmaya geçiyoruz. Burada girdiğimiz set değeri olan 90 dereceye kadar ısıtmamız gerçekleşecek. Daha önceden içerisine biz cidara suyumuzu doldurmuştuk. Cekette suyumuz hazır. Benmari usulüyle dışarıdan suyumuz ısınıyor. Sonra da içerideki ürünümüzü ve sütümüzü ısıtıyoruz. Sütte ve mikste kesinlikle yanma, yapışma olmuyor. Evet, şu anda artık bizim yapacağımız bir şey yok. Artık bekliyoruz. 90 dereceye geldiğinde bize haber verecek hazır diye. Biz bu arada salep ve şekeri dışarıda karıştıracağız az sonra. 90 dereceye geldikten sonra da karıştırmış olduğumuz salep ve şekerimizi sütümüzün içerisine dökeceğiz. Ve miksimiz hazırlanmış olacak. 90 dereceye geldiğinde az önce alarm verdi. Alarmdan sonra biz daha sıcaklığının yükselmesini istiyoruz. Ondan dolayı içerisindeki suyu tahliye etmedik. Yükselmesinin devam etmesini istiyoruz. Salep ve şeker karışımının daha iyi özdeşleşmesi için ve kıvamının da bir miktar artması için yüksek sıcaklıklara çıkması bizim için daha ideal. Ondan dolayı biraz daha yükselmesine izin veriyorum şu anda sıcaklığım. Şimdi 2 kilo 300 gram şekerim ve 70 gram salepimizi ikisini kuru halde ikisini karıştıracağız ve daha sonradan miksin içerisine alacağız. Şimdi daha önce tartılmış 70 gram salepimiz, bunun içerisine kuru halde karıştıracağız. Salep ve şekerimizi kuru halde karıştırdık. Şimdi karıştırıcıyı kapatacağım. Karıştırıcımı sökeceğim buradan. Çünkü salebi ve şekeri içerisine alırken biraz çırpmak istiyorum. Bu esnada size birisi yardımcı olursa iyi olur. Bize de Necdet Bey yardımcı oluyor. Kendisi bize bu konuda şu anda rehberlik ediyor kendisi. Şeker ve salebimizi güzelce çırpıyoruz. Çırparak yediriyoruz. Dibine doğru da sürtüyoruz. Isıtmamızı açtık. Suyumuz şu anda gördüğünüz gibi kaynıyor. Kokurdama sesi geliyor. Şimdi biz şu andan itibaren karıştırıcımızı direkt takalım. Karıştırıcımız karıştırarak bunu yapmaya devam etsin. Çünkü biz yedirme işlemini bir hayli şu anda yaptık. Hemen karıştırıcımızı getiriyorum.
Artık bundan sonraki aşamayı karıştırıcı bizim için devam edecek. Evet, karıştırıcımızı açtık. Isıtmamızı tekrardan açıyoruz. Artık miximizin hazırlık aşamasını tamamladık. Çiğ sütümüzü aldık. 90 dereceye pastörize ettik. Salep ve şekerimizi kuru halde hazırladık. 90 derece hazırlanmış olan sütümüzün içerisine salep ve şekeri koyduk. Şu anda karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonradan soğutmaya geçeceğiz. Şu anda miximiz kıvamını aldı. Salep ve şeker gayet iyi karışmış. Aşağıda herhangi bir çökelti yok. Sıcak suyu boşaltıyorum. Bu sıcak suyu isterseniz bir tane kabın içerisine alıp yıkama suyu olarak kullanabilirsiniz. Ciderdeki sıcak suyumuz boşaldı. Şimdi artık buradan suyumuzu vereceğiz. Giriş vanamızı açıyoruz. Tahliye vanamızı kapatıyoruz. Suyumuzu bağladık. Rezistansımızın kapağı. Suyu açıyoruz. Evet, buradan da gördüm, gözetleme camından da suyum geldi. Buradan da zaten taştı. Şu anda dışarıya doğru gidiyor suyum. Miximizi soğutma aşamasına geçtik. Gördüğünüz gibi kıvamımız böyle hani salep kıvamında. Şimdi soğudukça tabii bu kıvam daha da artacak. Bu arada miximizi de karıştırmaya devam ediyoruz. Otomatik olarak kendisi karıştırıyor. Ben şu anda kıvamı kontrol ediyorum. Bu arada bizim mixi pastörizasyon süremiz yaklaşık 45 dakika kadardı. Daha sonra bir yarım saat 40 dakika kadar, yani 45 dakika kadar da diyebilirsiniz. Salepin, şekerin koymamız, işte bir miktar çırpmamız, o sıcaklıkta bekletmemiz. Toplam 1,5 saatlik bir işlem yaptık. Sonra da soğutmaya aldık. Şimdi yaklaşık bir yarım saat içerisinde soğuyacak, bakacağız. Sonra kıvama göre artık dondurma makinamızı da şu anda onun da soğutmasını açtık. O da cidardaki ısı iletkeni komple soğuyor şu anda. Dondurma yapımı için hazır hale geliyor. Miximiz soğukta olgunlaşma sonrasında 29 dereceye geldi şu anda. Şebeke suyuyla soğutmada hatta şu anda 28 dereceye indi. İçeride de mix karışmaya devam ediyor. Artık suyunu kapatıyorum. Soğutma suyunu kapatıyorum. Yaklaşık 1 saatlik bir soğutma sürecimiz geçti. Miximizi soğutmak için. Miximizi dondurucumuza alacağız ve dondurmamızı üreteceğiz artık. Dondurma miximiz dondurulmaya hazır artık. 23 dereceye kadar olgunlaştırmasını yaptık. Şöyle kıvamını da yakından size gösterelim. Gayet kıvamlı dondurma mixi elde ettik. Tekrar edeyim, içerisinde 10 litre süt var. Yaklaşık 2,5 kilo, işte 2300 ila 2500 gram arasında şekerimiz, pancar şekeri. 70 gram da salepimiz var. Toplam içerisine girenlerin hepsi bu. Süt, salep ve şeker. Şimdi 1 kilo alacağız ve dondurucumuza koyacağız. Soğumuş miximizi koyduk. Karıştırarak, kenarı sıyırarak dondurma yapıyor. 15 dakika veya 12 dakika aralığında. Bu kenardaki metal kazanı sıyırmazsa dondurmayı geç çıkarıyor. Tabanı ve kenarı sıyıracak. Manuel küreğimizde, spatulamızda alma şekli vardır. Bunu kendimiz bir müddet sonra alışıyoruz.
Şöyle küreğimizi şuradan tutuyoruz. Kazanın sol tarafından. O küreğimizi geliyor zaten dondurma. Ve kovamızın içine kovamızı da boşluk kalmasın diye şöyle doldurabiliriz. Ve bittikten sonra şöyle kıvama getirip dolaba koymak için hazır hale getirdik.